İlk aldığım bu. Metronom Akademi 7. bölüm. Rekabet sertleşiyor. Tamam. Gesi bağlarında yitirdim yarimi. Nefessiz kaldım. Yitirdimden önce bir nefes. Yitirdim yarimi. Çok ihtiyacın varsa amandan önce bir nefes bir de. O kadar. Tamam mı? O zaman Şimdi söylüyorlar mı? Ne yapıyorlar bunlar? Eğitim mi izliyoruz? buyurunuz Güliz Hanım. Bir çift selamına güveniyorum. Evet, tonu düştü da. Yarım ton aşağı çekmek istiyor. Gel otur ya. Şimdi Gesi bağlarını biliyordum ama bilmediğim bir kıta geldi. Benim anlamadığım şu, neden gesi bağları söylüyorlar? Ve mesela kız diyor ki ben gesi bağlarını çok iyi bilmiyordum ki diyor mesela. Bu yarışmalar üzerindeki şarkı problemleri bence çok ciddi bir dert yani. Hani mesela ya programı videolaştırmak için, yani sonuçta bölümlerini uzatmak zorundalar. Daha keyifli yani içeride eğitimler ne, ama bu bir eğitim sistemi değil zaten. Yani içerideki eğitmenler değerli, çok değerli bu arada. İrem Derlen çok değerli bir eğitmen. Bundan bahsetmiyorum. Yarışma formatının ilginçliğinden bahsediyorum. Ya mesela bir şey düşünün. Buraya normal bir şan eğitiminde yani bugün bunu söyleyeceğiz denmez ki öğrenciye. Böyle bir eğitim var mı yani? Hani arkadaşlar hoş geldin. Hocam ben sizden ders almak istiyorum. Geldi buraya. Şimdi gene başladım. Geldi buraya, hoş geldin. İşte hoş bulduk hocam. Bugün bunu söylüyoruz. Ne? Gesi bağları söyleyeceksin. Hocam ben çok iyi bilmiyorum. Kusura bakma. Bunu söyledin. Söylemediysen yani ses çalışması, ama insanların hani bilmediği, ortaklaşmak için böyle bir şeyler seçtiğiniz zaman biri daha iyi olur, biri daha şey, ha? Yani bu şeyde yani format editlenebilir bir format bence. Bence güncellenmesi daha keyifli olur. Çünkü burada kişisel bir çalışma yok. Hep bir grup çalışması var. Yani sonuçta bir grup çıkacak ama yani mesela bu çalışmanın ne gibi bir faydası var? Yani güzel bir bölüm izlemesi. Herkes çok şık gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Ama sonuç, bir katma değeri var mı? Yok. Bildiği için tabii birazcık okuyamadım ama yine de elinden geleni yaptım. Güliz'in vokal performansı gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Yani. Kulağa da daha Geçelim. iyi gidiyor. Üç top gülüm var. Ya bunu kafasına göre okuyor bu da mesela. Bu Türkçeyi hiç bilmiyor. Abi şimdi bakın, sistemin şöyle bir zaafı var. Yani onu anlatmaya çalışacağım. Neden öyle dediğimi anlayın. Belki çok takıldığımı düşünebilirsiniz ama çok değerli bir şey. Şimdi bir konservatuarda bir eser nasıl geçilir? Bir gesi bağları geldi türkü, değil mi? Abi önce o türkünün notasını öğrenirsin. Uzun uzun solfej bona, solfej bona. O oturur. Üstüne bir de söz giydirilir. O söz giydirildikten sonra o oturur. Ondan sonra şan dersine girersin. Şan dersinde oturmuş bir şeyi yorumlarsın. Sana der ki o da şöyle yap, böyle yap. Şimdi bu kız farklı okuyor. Notası bambaşka. Bu kız başka okuyor. Bu kız da bambaşka okuyor. Yani herkes türküyü bambaşka okuyor. Şimdi bunun üzerinde nasıl bir şey yapabilirsin ki yani? Ne diyebilirsin? Şurada verdiği notalar farklı mesela. Yani yeden sesleri veriyor mesela. Mesela bu kız nazal okuyor. Aslında bu ton ona biraz tiz. Evet. Düşmek istiyor. Bu kız zaten tamamen düşmek istiyordu. Güzel. Vokalinde gelişme Ama var. vakitleri yok. Vakitleri yok. Yani bunun üzerinden vakitleri olmadığı için de bir yere gidemiyorlar. Anladın mı? Yani nasıl vakitleri yok? Yani bir şeyi yapmak zorundalar. Kaç hafta şu kadar timingde bunu bitirelim, bir tane grup çıkaralım. Hani sistem, format bu olduğu için herkes çok zorlanıyor. Bence eğitmenler daha çok zorlanıyordur. Çünkü konuşuyorlar ama yani buradan ne çıkabilir mesela? Yani mesela bunu söyledikleri zaman ne değişebilir onların vokallerinde? Bence hiçbir şey değişmez. Ama bildikleri gibi okumaya devam ederler. Alacakları şeyler olabilir. İşte nefesin yerine dikkat et. Efendim şuna dikkat et. Birazcık şöyle dur. Bunlar hep kalıcı şeylere dönüşebilir ama daha çok ben bu tür yarışmalarda şundan çok rahatsızım. İlk baştan beri. Diğer yarışmalarda da öyleydi. Ya burada bir eğitim gösteriliyorsa abi, ya bu eğitimdeki bu çocukların yarın öbür gün bunları tekrar izleyecekleri düşünülmeli. Bence. Bunlar tekrar izleyecekler bunları. Ya bu videolar duruyor ya.
Anladınız mı yani? Hani mesela ben o lisede bir gün tahtaya kaldırdı öğretmen beni. Çok heyecanlıyım. Lise 1. Oku bakalım şu türküyü dedi falan. Bir tane çalışmıştım. Ne tona girebiliyorum. O kadar heyecanlandım ki panik yaptım. Yani onu birinin kaydetmesini ve defalarca senelerce izlemek ister miydim? Eğitim aşamasındaydım çünkü o zaman. Yani bitmiş bir şeyi sunmuyordum. Gerçekten sunduğum bir şeyde bir televizyon programına katılırım. Tamam mı? Hazırımdır. O şarkı benimdir. Orada detone olurum. O videonun orada olmasını istemeyebilirim. Ama oradaysa da bir şey yapamam ki. Ben öyle söyledim derim yani. Orada o şekilde böyle söyledim. Çünkü ben ona hazırdım. Ama bu eğitim aşamasındaki bütün videolarımın internette olmasını kimse istemez abi. Siz ister misiniz? Yani bu sistemin ben çok doğru olduğuna hiçbir zaman inanmayacağım. Yarışma formatı bu olsa da. Ben dünyada da bunu yapılsa doğru olduğuna inanmıyorum. Saçma. Mantık dışı yani. Bir çocuğun eğitim döneminin paylaşılması tamamen doğru değildir. Olmamalıdır. Ama yarışma formatı içinde kabul edilmiş. Yapacak bir şey yok, oradalar. O zaman bu videoları yıllarca onlar da izleyecekler. Bilmiyorum. Var senin de. Bu zamanda bu dünyada zulüm. Mesela bu kızın da bambaşka bir tarzı var. Yani her birinin aslında kendini yansıtabilecekleri şarkı. Biri daha kafa sesiyle okuyor, biri daha nazal okuyor. 4 tane farklı şarkıcı var. 4 farklı şarkıcı. Kendine has aslında farklı karakterleri ve renkleri var. Bu farklı karakterler bir arada aynı türküyü 4'ü de okuyamamış. İlk kız biraz daha iyi. Atma garip. Ay. Mesela o gitti mesela. O heyecanla. Ya bu ama aile içindedir abi. Onu anlatıyorum. Aile içindedir bunlar. Yani keşke hep şöyle olsa. Ben bundan kesinlikle şöyle düşünüyorum. Yani bu şekilde olmasa ve bu yarışmalar aslında çocuklar eğitildikten sonra sunum olarak yapılsa. Ya bu aile içinde kısa kısa gösterimlerle sadece çalıştıklarını görsün insanlar. Sonra sunum yapsınlar yani. Sunum şeyi çalışsınlar. Ya bu türküyü öğrendik. Bu hafta bu türküyü çalıştık. Şimdi de onun çalışmasını, final çalışmasını yapıyoruz gibi. Bu sanki eksik gibi geliyor bana. Neyse. Yaşadım ama Ya bunları da ne anlamda söylüyorum biliyor musunuz? Tamamen bir eğitmen bakış açısıyla söylüyorum. Kalacak şeyler bunlar. Yarın öbür gün bunlar tatsız gelebilir. Yani böyle. Bir de 28'lerde bir şey var dedi. dışındakiler oturabilir mi? Dans bu. Hani şarkı söylüyor. Bu hani nerede şarkı Bu söylüyorlar? sabah Burada bir şey yok. Kaçıncı dakika vardı? Bu daha da var hocam, geçmeyin. 18 hocam. 29-18 değil mi Özgün? Ha bak bir şeyler Evet, ama 29 on. tamam. Ha, bu bambaşka. Başlıyoruz birinci bölüm. Hazır mısın? Evet. Tamam. O tamam. Ve kızın sesinde mesela hafif bir şey de var. Hışırtı da var. Bu hışırtı muhtemelen ses kasları tam kapanmıyor olabilir. Reflü olabilir. Bir sürü şeyden bir hışırtı var. Doğal hışırtı. Yani hiç kesinlikle okuyamıyor ama normal. Yok ki türkü onda. Yani işte eğlenerek. Oldum. Olmadı yani. Olmaz. Bütün şarkıyı bana söylettiniz. Evet. Peki. Değil. Hani bir Britney Spears falan gelseydi söylerdim bence. Bak. Haksız mı? Haksız mı? Haklı. Kendini hiçbir şekilde gösteremedi. Ne oldu şimdi? Oradan ne anladık yani? Hiçbir şey. Şimdi bana kızacaksınız da ben yani izleyici olarak kızmayın. Eğitmenlerin hepsine çok saygım var. Çok değerli bir eğitmen orada oturuyor. Yani İrem Derlen yıllardır eğitmenlik yapan çok değerli bir insan. O başka ama ben formatın kendisine doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki Big Beş'te de çok benzeri vardı. Burada da benzeri var. Farklı olmalı. O fark olmadığı sürece çocuklar hep bunu yaşayacaklar. Bunun hiç kimseye bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. Gene söyledim. Gerek yok. Bir daha söylemeyeceğim. Bak orada yaptığın şeyi çok beğendim. Yap onu. Düştü. Yarım ton aşağıda istiyor. Bak şimdi. Dokunsa yukarı çekiyor ki. Nefes. Biraz daha böyle hareketli bir gırtlağı var. Daha duru bir ses. Güzel. Çok güzel Mesela o ne oldu? O kıyafet o ne oldu? Diğerleri ne olmadı? Ne yapacağız? oldu. Çok Bilmem. Ailece. Yok. Hepsi aşağı çekmek istiyor tonu zaten. Ya bu... Yok. Geçiniz. Gruplara ayrılıp söylediğimiz 23 yaşında. zaman
daha iyisini yapabildiğimi bildiğim için ve o an kendimi Ama göğüs sesinde konuşuyor zaten kız. Yani bu kızın kafa sesiyle şarkı söylemesi, böyle bir şey yok. Muhtemelen şarkı söylerken hep aşağı çekiyordur şarkıları. gösteremediğim için O şekilde üzüldüm. söylemiyordur. Ama bunu telafi edeceğim. Ama üzülecek bir şey yok Sıla. Yapacak bir şey yok. Yani bunu kabul etmişsiniz. Üzülmeyin. Yapacak bir şey yok. Katılacak arkadaşlara da söylüyorum. Yani bu ve benzeri bir sürü yarışma daha var. Ve muhtemelen benzeri de devam etme ihtimali var. Bunu bilerek girin. Yani bunu yaşayacaksınız. Fazla yaşayacaksınız. Ay, böyle binlerin, milyonların önünde neler yaşayacağız kim bilir, Ama milyonların önünde bunu söylerse zaten olmaz ki. Zaten bunu söylemesi saçma. değil mi? Evet. İşte o öyle varsa. Bak bu kız daha göğüs sesi okuyor. Biraz daha nameler de var. Türkü biliyor. Mesela bu daha çok biliyor türküyü. Bak nameler var. Var. Hoca da rahatlıyor ki. O da kapalı ağız şarkı türkü söylüyor. Evet. Bu kadar. Kolay bir iş değil. Bence hiç. Daha da devam ediyor. Abi kaç kişi var bu yarışmada? Kaç kişi var? Ekranı çeviriyorum, biri daha geliyor. Ve Ben o yarine Bak bu kızın tekniği hepsinden iyi. O kız daha şarkıcı. Net bir tane var. Bir tane daha o sarışın kız. 15 kız 15 erkek. Allah yardımcıları olsun. 10 kaldılar bu hafta, 20 kişi. Hadi bakalım. güzel hiç Zor be abi. Bu kadar insan arasından insan seçmek de zor. Yani bir de bunlar dansçı olmak zorundalar. Bazısı çok güzel okuyordur, bazısı dans edemiyordur. Bazısı çok iyi dans ediyordur, bazısı iyi okumuyordur. Ne olacak abi? Ha? Yani ben hiçbir şey anlamıyorum bu işten. Yani formatın kendisini hiç ama hiç bir şey üretebilecek olarak görmüyorum. Yani toplam şöyle bir baksanız zaten o 20-25 kişi arasında bir 5-6 hemen bulursunuz. Çok hızlı bulursunuz. Yani onu uzatıp oraya götürdüğünüz zaman yani bir izlenme formatı yaratıyorsunuz ama sonuçta hakikaten o çocuklar bir arada ne kadar üretebilecek onu zaman gösterecek. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum orada bulunan herkese. Peki devam.